Fallout evreninde her WoW sakininin kolunda bulunan bu cihaz sadece basit bir saat değil. Aslında gelişmiş bir bilgisayar sistemi. Peki gerçek hayatta böyle bir teknoloji mümkün mü? Bu videoda Pip-Boy'un çalışma prensiplerini derinlemesine inceleyeceğiz. Ve içindeki hangi teknolojilerin bugün gerçekten var olduğunu göreceğiz. Pip-Boy'un tarihini anlamak için Büyük Savaş'tan önceki dünyaya, yani o nükleer felaket yaşanmadan öncesine gitmemiz gerekiyor. Pip-Boy, savaş öncesi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Robco Industries tarafından Vault-Tec için üretilmiş bir cihazdır. Ama Pip-Boy sadece bir yardımcı bilgisayar değildi. Vault-Tec'in asıl amacı sığınak deneylerinden veri toplamaktı. Pip-Boy her sakinin sağlık verilerini, radyasyon maruziyetini ve günlük aktivitelerini sürekli kayıt altına alıyordu. Ve bu veriler Vault bilgisayarlarına aktarılıyordu. Neyse, gelin şimdi bu teknolojinin evrimine bir bakalım. Pip-Boy 1.0. Her şey Robco'nun laboratuvarındaki bu prototiple başladı. Bu ilk model küçük ekranı, dışarıya sarkan kabloları ve genel hantallığıyla dikkat çekiyordu. Pip-Boy 2000. İlk seri üretim modeli olan ve Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics'te karşımıza çıkan modeldir. Bileğe takılıyordu ve ses ile video kaydı yapılabiliyordu. Pip-Boy 3000. Fallout 3 ve New Vegas'ta gördüğümüz en bilinen modellerden biridir. Dahili bir radyo, etraftaki tehlikeli radyasyonu anında ölçebilen bir Geiger sayıcı ve karanlık alanlar için ek ışığıyla birlikte geliyordu. En büyük farklarından biri ise bir eldiven gibi giyilmesiydi. Pip-Boy 3 Billion. New Vegas'ta karşımıza çıkan som altından yapılmış ve elmaslarla süslenmiş eşsiz bir versiyondur. Freeside'deki Miken Raps dükkanından ödül olarak alınabiliyordu. İşlevsel olarak standart modellerden farkı yoktu. Tamamen dekoratifti. Pip-Boy 3000 Mark 4. Fallout 4'te gördüğümüz bu sürüm bir dizi tasarım iyileştirmesi içeriyordu. Kontrol düğmeleri sağ tarafa taşınmış, biyometrik kilit ise yerini basit bir mandal mekanizmasına bırakmıştı. En büyük yeniliği Atomic Commands ve Red Menace gibi video oyunlarını oynatabilmesiydi. Pip-Boy 2000 Mark 6. Fallout 76'da sığınak 76 sakinleri için üretilen 2000 serisinin gelişmiş bir versiyonudur. Pip-Boy 3000 Mark 5. Fallout dizisinde gördüğümüz Vault 33 gibi Kaliforniya sığınaklarına dağıtılmış modeldir. Diğer modellere göre daha şık, metalik ve rafine bir tasarıma sahiptir. Pip-Boy kağıt üzerinde harika duruyor. Ama asıl soru şu: günümüz teknolojisiyle bu cihazı gerçekten yapabilir miyiz? Gelin şimdi işin mühendislik kısmına bakalım. Pip-Boy'un tarihini ve Fallout evrenindeki yerini öğrendik. Şimdi bu ikonik cihazı atölyemize alalım ve mühendislik açısından parça parça derinlemesine inceleyelim. Gerçek dünyada bir Pip-Boy yapmak mümkün mü? Hangi teknolojilerle ne kadar yaklaşabiliriz? Gelin adım adım çözelim. Pip-Boy ekran olarak CRT monitörlere benzeyen, yüksek enerji tüketen bir ekran kullanıyor. Gerçek dünyada küçük CRT ekranlar boyutuna göre 1.5 watt civarı güç tüketir ve birkaç yüz gram ile 1 kilogram arasında değişen ağırlıklara sahip olabilir. Yani böylesi bir ekran bir bileklik için tamamen uygunsuzdur. Modern alternatiflere bakarsak e-ink ekranlar. Amazon Kindle gibi cihazlarda kullanılan e-ink ekranlar ultra düşük güç tüketimiyle dikkat çeker ve güneş ışığında bile okunabilir. Ancak yenileme hızları genellikle 1-2 Hz civarındadır. Bu da Pip-Boy'un harita kaydırma ve envanter yönetimi gibi işlemleri için yetersizdir. OLED ekranlar. Modern akıllı saatlerde kullanılan AMOLED ekranlar yüksek kontrast, canlı renkler ve 60-120 Hz yenileme hızlarıyla Pip-Boy'un arayüzü için çok daha uygundur. 1.5 inçlik bir AMOLED panel tipik olarak 0.1-0.3 Watt civarı bir güç çeker, yüksek parlaklıkta ise 0.5 Watt'a yaklaşabilir. Monokrom yeşil modda çalıştırıldığında ise ciddi enerji tasarrufu sağlanabilir. OLED Pip-Boy'un yeşil arayüzünü taklit etmek ve akıcı animasyonları desteklemek için en uygun seçenektir. Güç. Fallout'ta Pip-Boy yüzyıllarca çalışabilen bir fisyon bataryasından güç alıyor. Gerçek dünyada bu NASA'nın Voyager sondalarında kullandığı radyoizotop termoelektrik jeneratörlerine benzer. Ancak bir RTG 37 kilogram ağırlığında ve yüzlerce derece ısı üretiyor. Kola takmanın imkansız olmasının yanında plütonyum 238 gibi radyoaktif malzemeler nedeniyle hem maliyet hem de güvenlik açısından bireysel kullanımda düşünülemez. Modern alternatiflerine baktığımızda OLED ekran, Geiger sayıcı, radyo modülü ve işlem birimiyle birlikte Pip-Boy yaklaşık 2-3 Watt sürekli güç tüketecektir. Günümüz lityum iyon bataryaları 250-300 Watt saat bölü kilogram enerji yoğunluğu sunar. Bu da pratikte birkaç saatlik kullanım sağlar. Katı hal bataryaları teoride 500-700 Watt saat bölü kilogram vaat etse de yıllarca şarj olmadan çalışma iddiasını karşılayamaz. Daha gerçekçi bir çözüm bataryayı esnek güneş panelleriyle desteklemektir. Ancak bu bile sadece birkaç günlük kullanım ömrü kazandırır. Yani güncel teknolojiyle en fazla şarj edilebilen bir model yapabiliriz. Sensörler. Pip-Boy'un Geiger sayıcı
çevresel radyasyonu anında ölçebiliyor. Günümüzde taşınabilir Geiger-Müller tüpleri 100-200 gram ağırlığında 0.1-0.2 watt tüketen birimlerdir. Bilekliğe entegre edilebilirler. Fakat sürekli çalıştığında batarya tüketimini arttırır. Biyometrik sensörler konusunda ise modern akıllı saatlerdeki optik kalp atışı sensörleri sadece birkaç miliwatt tüketir. Kan oksijen seviyesi ölçümü de mümkündür. Ancak Pip-Boy'un iddia ettiği gibi yaralanma tespiti günümüz teknolojisiyle imkansızdır. Böyle bir özellik yapay zeka destekli görüntü işleme ve ek donanım gerektirir. Watts. Voltec destekli hedeflenme sistemi yani Watts, hedefleri analiz eden ve zamanı algısal olarak yavaşlatan bir sistem. Modern dünyada benzer olarak arttırılmış gerçeklik sistemleri düşünülebilir. Örneğin F-35 savaş uçaklarının kaskındaki HMDS sistemi hedef işaretleme yapabiliyor. Ancak bu sistemler yüzlerce watt enerji tüketiyor ve sıvı soğutma gerektiriyor. Arttırılmış gerçeklik başlıkları 8-10 watt güç tüketiyor ve sadece birkaç saat çalışabiliyorlar. Bir bilekliğe bu kadar gelişmiş bir sistem entegre etmek 2026 teknolojisiyle mümkün değil. Watts'ın zamanı yavaşlatma özelliği ise beyne doğrudan bir nöral arayüz gerektirir. Neuralink gibi deneysel teknolojiler bu yönde ilerliyor. Ancak cerrahi implant şart ve bugünün cihazları saniyede sınırlı sayıda nöron sinyalini işleyebiliyor. Dolayısıyla Pip-Boy'un bu özelliği bilim kurgu seviyesinde kalıyor. Evet, az önce gördüğümüz gibi bir Pip-Boy'u yapmak teknik olarak mümkün olsa da pratik olarak tam bir kabus. Mühendislik açısından her köşesi ayrı bir dert. Ama işin bir de kullanıcı deneyimi tarafı var. Yani bu aleti her gün kolunda taşımak nasıl bir his olurdu? İşte işin bu kısmını ben değil, bu işlerin uzmanı YouTuber dostum Claude anlatsın. Berat kardeşim eyvallah. Şimdi beyler mühendislik falan filan da gelelim zurnanın zor dediği yere. Bu bereti kolumuza takıp çarşıya pazara çıkılır mı la? Cihazın bataryası. Öyle kalampil yok. Füsyon bataryasıyla çalışıyorum şu bari. Bildiğin nükleer santralla. Santral ne yayar? Isı yayar. Koluna bildiğin kara sobayı takmışın arasını satayım. Öyle ısınıyor pezevenk. Gerçeği olsa bunu koluna değil şu powerbank'e bağlayıp cebinde taşıyamam. Hatta bu bile kesmez. El arabasına koyup yanına gezdireceğiz. Peşin ekranına kondurduğumun aleti bizi yine rahat bırakmıyor. Sürekli rahat seviyesi arttı. Sol bacağın sakatlandı. Yoksuz kaldın diye cırt cırt ötüp duruyor anasını satayım. Oğlum kör değilik ya. Bacağımız kopsa biz de görürük ama. Her şeye burnumuz oluyor pezevenk. Ayak yoluna gitmişiz. İşlerimizi görüyoruz icabında. Meret hala bokun sıcaklığını ölçüyor. Bir de haritası var. Olmaz olsun la. 2 çizgi çekmişler. Hazine burada diyor. Ekranındaki de harita mı, entübe olmuş bağırsak yolu mu tövbe tövbe belli değil. Oğlum bu adama sor. Vallahi daha iyi bulur gideceğin yeri. Radyoda Ferdi Baba yolda gidiyor. 2 şarkı sonra bir bakmışsın alet cırtayı çekmiş ekran gitmiş. Niye? Ha diyor çok güç yormuş. Allah Allah öyle mi olmuş la füsyonla kondikledi. La bir şarkı dinletmiyor pezevenk. Anlayacağınız bu Pip-Boy mu Mip-Boy mu neyse bu dangalak havalı bir şey değil. Bildiğin delilik. Güzel fikir de yemezler kardeş. Neyse geri kalanını Berat babamız anlatsın bize. Claude analizi için teşekkürler. Bu arada Claude Konuşuyorum kanalına bir göz atıp abone olmayı da unutmayın ha. Adam bizi kırmayıp geldi sağ olsun. Peki siz gerçek bir Pip-Boy'unuz olsa onu gündelik hayatta kullanır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyorum.